Sevgili Aslan ve yükselen Aslan, Ağustos ayı geldi ve kesinlikle sıradan bir dönem değil. Gökyüzü bizi bir dönüm noktasına doğru yavaşça ama çok kararlı bir şekilde itiyor. Neden mi? Çünkü bu ay gerçekten çok nadir ve son derece güçlü bir gezegensel hizalanma yaşıyoruz. Dört büyük dış gezegen yani Plüton, Neptün, Uranüs ve Satürn bu ay olağanüstü bir uyum içinde. Bu gökyüzü senfonisinin merkezinde ise geçtiğimiz ay İkizler Burcu'na geçen Uranüs var. 84 yılda bir gelen bu geçiş hem bireysel hem de kolektif anlamda devrimsel uyanışların habercisi. Uranüs yenilikleri, teknolojiyi, özgürlüğü ve alışılmamışı temsil eder. Şimdi İkizler Burcu'nda hareket ediyor ve senin 11. evine ışık tutuyor. Yani gelecek hayallerin, uzun vadeli hedeflerin ve topluluklarla olan bağların aktifleşiyor. Ve unutma 11. ev aynı zamanda sosyal çevreni, arkadaşlıklarını ve teknolojiyle ilişkini de kapsar. Yeni sıra dışı insanlarla tanışabilir, bir topluluğun parçası olabilir ya da belki de bir dijital platformda etkileyici bir rol alabilirsin. Bu uyanışın nasıl daha derinleşeceğine az sonra döneceğim ama önce gökyüzünün seni merkezine alan sıcak kalbinden yani Güneş'ten başlayalım. Güneş şu an senin burcunda. Ağustos'un ilk 3 haftasında Güneş Aslan'da olur. Yani enerjinin, varlığının ve benliğinin tam merkezinde. Bu senin doğum zamanın olabilir veya yükselen burcundan geçen Güneş'le birlikte yeni bir kişisel döngünün başlıyor olması anlamına gelir. Güneşin Aslan burcunda olması daha çok parlamanıza, dışa dönük ve özgüvenli hissetmenize neden olur. Yani kendini ifade etme, sahneye çıkma ve yaratım zamanı diyebilirim. Şimdi biraz da Merkür'den bahsedelim. Zihin, planlama ve iletişim gezegeni olan Merkür de bu ay seninle birlikte 26 Haziran'da Aslan'a yani 1. evine geçti ve ardından yavaşlayarak 17 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında retroya girdi. Bu dönem içsel olarak neleri nasıl ifade ettiğini, hangi kararların seni gerçekten yansıtıp yansıtmadığını sorgulamış olabilirsin. Ama iyi haber şu ki 10 Ağustos'ta Merkür düz hareketine geçiyor. Bu da demek oluyor ki artık zihinsel sis dağılacak, düşünceler netleşecek ve yeni kararlar almak çok daha kolay olacak. Özellikle Güneş'in 1. evinde olduğu bu dönemde liderlik etmek, görünür olmak, bir projeyi başlatmak ya da sahneye çıkmak adına mükemmel zamanlardasın. Biraz da Venüs'e bakalım. Mitolojide güzellik ve aşk tanrıçası. 30 Temmuz 25 Ağustos tarihleri arasında Venüs Yengeç burcunda olacak ve ardından Aslan'a geçecek. Bu geçiş biraz duygusal, biraz içe dönük ama bir o kadar da şifalı. Venüs Aslan'a geçtiğinde kalbin daha yüksek sesle atacak. Sosyal, gösterişli ve keyifli bir dönem seni bekliyor olacak. Ve bu geçiş yalnız değil çünkü Jüpiter'le Haziran 2025'ten Haziran 2026'ya kadar Yengeç burcunda. Jüpiter burada yücelir yani bolluk, neşe ve fırsatlar getirir. Ve bu iki gezegen şu an aktif olduğu alan senin 12. evin. Yani iç dünyan, inziva, manevi çalışmalar ve bilinçaltın. Belki bu yüzden bu süreçte yalnız kalmak isteyebilir. Kendini doğaya ya da spiritüel bir gruba yakın hissedebilirsin. Az ama öz dostluklar, partnerlerle baş başa kalmak, içe dönerek kalbinle bağlantıya geçmek için çok güzel bir dönem. Sosyal hayatına dair daha canlı etkiler için biraz daha sabırlı olmalısın. Çünkü 25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. İşte o zaman sahneler açılıyor. İlgi, romantizm, keyif ve kendini sevme enerjisi seni bulacak. Şimdi biraz da Mars'tan bahsedelim. Savaşçı, kararlı ve motive edici gezegen Mars 6 Ağustos 21 Eylül tarihleri arasında Terazi burcunda olacak. Bu da senin 3. evine denk geliyor. Kısa seyahatler, hafta sonu kaçamakları, kardeşlerle veya yakın çevreyle daha fazla etkileşim bu süreçte seni bekliyor olabilir. Mars aynı zamanda 3. evde öğrenme ve iletişim konularını da canlandırır. Belki yeni bir eğitim, belki bir içerik üretimi, belki de kendi fikirlerini duyurmak için bir podcast ya da sosyal medya hesabı açmak gibi aklına ne gelirse. Kısacası Mars sana diyor ki anlat, paylaş ve harekete geç. Ve sonra Güneş 22 Ağustos'ta Aslan Burcu'ndan çıkıp Başak Burcu'na geçiyor. Böylece Güneş senin 2. evini aydınlatmaya başlıyor.
Maddi konular, gelir, harcamalar ve özdeğer temaları ön plana çıkıyor. Şimdi Güneş Aslan'dayken planladığın her şeyi uygulamaya koyma ve onlardan nasıl gelir elde edeceğini düşünme zamanı. Belki yeni bir iş fikri, belki küçük bir yatırım ya da kendine yatırım yapmak. Ne olursa olsun bu süreç seni üretkenliğe ve verimliliğe yönlendirecek. Ve unutma, Mars 3. evdeyken alışveriş, satış, sunumlar ve yakın mesafeli hareketler de öne çıkabilir. Şimdi dönelim Uranüs'e. 11. evdeki Uranüs, dostluklar, topluluklar ve sosyal gruplar aracılığıyla sana yeni bir bilinç getirebilir. Belki bir arkadaşın aracılığıyla bir fırsat çıkacak. Belki de kendin bir topluluğun lideri olacaksın. Bu dönemde sosyal etkileşimler sana sadece keyif değil, gerçek anlamda vizyon da katacak. Plüton'a geldiğimizde ise işler gerçekten derinleşiyor. Çünkü Plüton şu an Kova burcunda, yani tam karşıt burcunda ve bu da senin 7. evin, yani ilişkiler alanını etkiliyor. Plüton burada seni yüzleşmeye çağırıyor diye özetleyebilirim. İlişkilerde güç savaşları, derin dönüşümler, belki vedalar ya da yeniden doğuşlar olabilir. Bu bir ayrılık da olabilir, yeniden bir bağ kurmak da, ama her halükarda yüzeysel olanlar elenecek. Satürn ve Neptün ise Koç burcunda ve bu ikili artık iyice yakınlaşıyor. Henüz tam kavuşumda değiller ama etkilerini hissetmeye başladık bile. Bu kavuşum senin 9. evinde. Yani yüksek öğrenim, uluslararası bağlantılar, yayıncılık, medya ve kişisel gelişim temaları ön planda olacak. Şimdi hayalini kurduğun projeye adım atabilir. Yazmak, öğretmek ya da yurt dışı bağlantılı işlere odaklanmak için adım atabilirsin. Neptün seni rüyalara götürürken Satürn onları gerçekliğe indirmek için çalışıyor diye özetleyebilirim. Kısacası sevgili Aslan, bu ay gökyüzü seni tamamen merkeze alıyor. Güneş, Merkür ve ardından Venüs burcunda ışıldarken Uranüs sana büyük resmi gösteriyor. Plüton ise seni derinleştiriyor. Kalbinle hizalan, adım atmaktan korkma ve kendini sahneye koymaktan çekinme. Bu senin zamanın, içindeki güneşle parlamaya devam et.